Herkese selamlar, Erdem ben, Erdem Baş ben. Efendim çok uzun zaman oldu. Yani çok uzun zaman dedim de gene birkaç ay oldu. Video çekemiyordum. Malum havalar soğuk. Efendime söyleyeyim. Ramazan girdi. Yani o yüzden böyle çok fazla video çekemedim. Edemedim. Instagram'dan da yazanlar olmuşlar. Sağ olsunlar. Diyorlar ki Erdem Bey kanala artık video yüklemiyorsunuz. YouTube'a video çekmeyi bıraktınız. Neden çekmeyecek misiniz? Hayır efendim çekeceğim ama havalar kötü olunca çok da fazla enerjim olmadı. Çünkü dışarıda çekmeyi seviyorum. Dışarıda video çekmeyi, yürürken video çekmeyi çok seviyorum. Fakat dediğim gibi havalar soğuk olduğu için çok içinden gelmedi. Ramazan'ı bitirdik. Ramazan da geçti. Tatlı tatlı şaka maka 4 sene oldu. 4 tane Ramazan geçirdim burada. Ama her sene farklı bir tadı oluyor. Farklı bir güzelliği oluyor Ramazan'ın. Ben seviyorum. Yani burada Ramazan kutlamak, Ramazan'ı yaşamak güzel. Çok fazla böyle gelen giden oluyor. Siz gidiyorsunuz, onlar geliyorlar. Daha böyle bayram bile güzel geçiyor, öyle diyeyim size yani. Bizim için de keyifliydi. İşte Ramazan dediğim için dediğim gibi video çekemedim. Ama şimdi şükürler olsun tekrar başladım. Bundan sonra daha fazla çekeceğim. Evet ya vallahi şaka maka dediğim gibi 4 sene geçmiş. Yani zaman çok çabuk geçiyor, hızlı geçiyor. Günler ayları kovalıyor, aylar günleri kovalıyor. Yani bu kadar hızlı geçmesine ben de şaşırıyorum. Vera'yı büyütüyoruz. Neler oldu hayatımızda? Vera'yı büyütüyoruz. Vera'yı okula başlattık. Böyle bir ne deniyor? Türkiye deniyor burada. Böyle bir okul öncesi, anaokul öncesi gönderiyoruz. Kreş gibi. Onu deneyimledik. Şimdi gerçi okulunu değiştiriyoruz ama daha başka bir yakın bir okula götüreceğiz. O sistemi görmeye çalışıyorum, onu görmeye çalışıyorum. Vera için böyle etkisi oldu, faydası oldu. Vera da böyle bir hoşuna gitti. Yani arkadaş edindi. Gittiği tek kreşteki tek Türk oydu. Ama ona rağmen böyle birkaç gün böyle bir mızırdandı, birkaç gün böyle bir huysuzlandı ama ondan sonra alıştı yani. Artık böyle biz giderken arkamızdan bize böyle dedi. Bye. Hani siz gidin ben burada iyiyim gibi yerinden. Vera'yı büyütüyoruz yani. Servet Hanım uğraşıyor. Ben iyiyim. Keyfimiz yerinde. Uğraşıyoruz yani. Biraz Türkiye'ye dair tabii sevdiklerimizi özlediğimiz zamanlar oluyor bayramlarda, Ramazanlarda falan ama bir şekilde teknoloji sayesinde onu da idare ediyoruz. Onun haricinde neler yapıyoruz efendim? Onun haricinde başka böyle şeyler falan da yapıyorum. Gittiğim yerde insanlarla tanışıyorum. Şehirlerde. Genelde böyle biz tabii Fatih ile beraber videolar çektiğimiz için burada böyle bir yatırım fırsatları, Atlanta'da yatırım fırsatları gibi gittiğim her yerde şeyler gelmeye başladı. Mesela en son Houston'a gittim. Oradaki bir emlakçı arkadaş beni görünce şey falan dedi işte. Ya burada dedi benzinlik fırsatı var. İşte burada dedi dükkan alıyorsun, Walmart'a satıyorsun falan gibi böyle kiralıyorsun falan. Hani buraları duyursak aslında Türkiye'ye yatırım yapmak isteyen insanlar olabilir diye. Ya dedim yapabiliriz tabii neden olmasın. Ondan sonra böyle çeşitli şehirlerden, çeşitli eyaletlerden emlakçı arkadaşlar, Türk arkadaşlar da ulaşıyorlar bana. Yani insanlara yatırım fırsatlarını değerlendirseniz diye duyursanız. Amerika'nın her tarafında yatırım fırsatları var. Bu arada tabii malum şey durumu da var. Amerika'da savaş durumu da var yani daha doğrusu bu İran muhabbetinden dolayı biraz hemen böyle şey dalgalanmaya başladı. Telefon geldi, yarım kesmek zorunda kaldım. Evet ne diyordum? Tabii bu savaş durumundan dolayı burada hemen savaşın etkileri benzin fiyatlarına yansıdı. 1 dolar galonu neredeyse yaklaşık 1 dolara yakın arttı benzin fiyatları. Burada her şeye Amerikalılar şeye bakıyorlar. Benzin fiyatlarına bakıyorlar yani. Çünkü herkesin bir arabası ve herkesin benzinlikte mesaisi olduğu için direkt etkiyi, ekonominin direkt etkisini benzin fiyatlarından anlıyorlar. Benzin fiyatları 1 dolar arttı bizim bulunduğumuz eyalette. Gerçi şimdi mesela şöyle bir şey yapmış buranın government'ı yani eyalet başkanı, valisi dedi ki ben dedi vergiyi almayacağım %33 indirim yapacağız. Yani 1 dolar burada fiyat arttı galonda ama sonra o tekrar 70 sente kadar düştü. Yani totalde
aslında 70 cent gibi, 65 cent gibi artmış oldu benzin fiyatları. O da tabii insanların bütçesini etkiliyor. Valla bunu nasıl sürdürürler, nasıl yaparlar bilmiyorum. İnsanlarla görüşüyorum, konuşuyorum. Şey diyorlar, tam böyle önümüzdeki 6 ay yatırım fırsatı diyorlar. İşte ev alabiliyorsanız ev alın diyorlar. Biz de niyetleniyoruz tabii de bakalım hayırlısı. Ev alabilirsiniz diyorlar. Bu arada havuzun yanından geçiyorum. Rüzgarla beraber gözlüğümün camları ıslandı. Evet. Bunun haricinde ne haber verebilirim kendimden? Biliyorsunuz Vera Green Card benim arkadaşlarımın, kardeşlerimin. Onlar şimdi böyle çeşitli vize işlerine de başladılar. Bilginiz olsun eğer izliyorsanız. Sadece Amerika'daki Green Card hizmeti vermiyorlar. Bunun yanında Almanya için şans kartı dedikleri bir şey varmış. Onun hizmetini veriyorlar. Yani onun için yardımcı oluyorlar insanlara. İşte Golden Vize var Yunanistan'da. Onun için yardımcı oluyorlar. Bu arada Dubai ile çalışıyorlar. Dubai hani şu anda savaşı biraz hissettiği için Dubai'de yatırım fırsatları sunuyorlar insanlara. Tam böyle emlak alma zamanı diyorlar Dubai'de. Fiyatlar düşmemiş. Bazı bireysel satıcılar ev fiyatlarını düşürmüşler. Yani oraya yatırım yapmış adam. Tabii böyle birkaç bomba patlayınca orada ondan tırsıp ondan korkup biraz ellerinden evlerini çıkarmaya çalışmışlar. Ama gene inşaat şirketleri eskiden %20 gibi böyle bir şey yaparken, pardon %50 gibi böyle bir peşinat alırken şimdi %20'ye kadar, %25'e kadar düşürmüşler. Bu fırsatlar var efendim. Vera Green Card. Bu videonun altına yazayım. Aklınızda bulunsun. Dubai fırsatları, Dubai'den yatırım yapma fırsatları. Tam alma zamanı diyorlar. Amerika'da yatırım fırsatları. Ya çok ilgimi çekiyor. Burada Amerika'da gerçekten gayrimenkul sektörü çok canlı. Araba sektörü çok canlı. Yani düşünüyorum, düşünmüyor değilim yani. Böyle şey yapmayı, insanları yönlendirmeyi, belki profesyonelce yapmayı ama yani bu şekilde gayrimenkul fırsatlarını insanlara duyurmayı. O yüzden kanalda belki böyle bu gayrimenkullerle ilgili falan videolar çekebilirim. Onun haricinde genelde tabii böyle hep böyle deneyimlediğim şeyleri burada paylaşmaya çalışıyorum. Öğrendiğim şeyleri paylaşmaya çalışıyorum. Hayatımda başka ne değişiklik var? Çok uzun geldiğimden beri hiç fırsat bulamamıştım. Bir tane kursa kaydoldum bir okulun. Buradaki bir college'in kursuna. Green Card'da olduğunuz zaman ücret ödemiyorsunuz. Haftada 6 saat böyle hani takviye olsun diye. Açıkçası oraya başladım. Beni disipline etsin diye. O da tabii çok ilginç. Bunu hatta bir eşine anlatacağım olayı Twitter'a yazdım. Orada bile hemen yazdılar, linçlediler, şey diyorlar yani kaç yıl oldu gidin halen İngilizce öğrenemedim. Kardeşim 40'ından sonra 44'ünden sonra dil öğrenmek kolay değil. Yani tabii ki ilk geldiğimiz seviyede değiliz işlerimizi. Hatırlıyorum şimdi ilk geldiğimiz zaman çocuğu bile doktora götürürken yanımızda mutlaka birini istiyorduk yani. Hem sistemi bilmediğimizden hem de korktuğumuzdan hem de işte çekindiğimizden yanlış bir şey anlamayalım diye. Ama şimdi çok şükür kendimiz gidebiliyoruz hastaneye tek başına. Ya da işte bir evrak kürek işimiz olduğu zaman onu tek başımıza halledebiliyoruz. Ama dert tabii İngilizce kursunda aslında biraz daha hem anlayabilmek hem de İngilizce becerilerimizi geliştirmek. Onu da bile diyorum ya hemen linçlediler. Vay efendim kaç yıldır oradasın öğrenemedim. Meveynim hem ne falan filan. Abi bizim insanımız bu anlamda Twitter ahalisi çok pesimist. Ya da çok böyle kötücül. Bilmiyorum neyse artık adına ne söylerseniz siz söyleyin. Çok tatlı bir hocam var orada. 70'li yaşlarında. Öğretmenlik yapıyor. Karı koca öğretmenlermiş. Kendisi Kaliforniyalı. Karısı da New Yorklu. 33 senedir de Atlanta'da yaşıyorlarmış. Bana dedi ki böyle derste, tabii benim gözlükler böyle yuvarlak falan ya. Sanki Türkiye'deyken akademisyensin, yani profesörsün, üniversitede hocaymışsın gibi geliyor bana dedi. Dedim ki hocam ben aktörüm. Gerçekten böyle dedim, evet aktörüm. Ondan sonra ne oynuyorsun? İşte televizyonda dizilerde oynadım. Komedi, hangi tarz? İşte komedi falan filan. Böyle çok ilgilendi, alaka gösterdi. Sonra başka bir sınıfta Türk öğrencisi varmış. Ona beni sorunca ondan sonra
O da hemen tanımış. Hatta Atlanta'da olduğunu da biliyor muhtemelen. Demiş ki o Türkiye'de tanınan bir insandır. Tanınan bir oyuncudur. Bana mail atmış. Diyor ki seni öğrencime sordum. Sen diyor Türkiye'de tanınıyor musun? Dedim hocam ben söylemiştim size zaten. Sonra derste beni Google'ladı. Arkadaşlara gösterdi. Filmlerimi sordu. Organize İşler'in 2005 yılındaki ilk filminin şeyini bulmuş. CD'sini bulmuş Amazon'da ama $65'mış. Dedim hocam almayın. Ondan sonra ben size şey yaparım. Bir şekilde filmlerimi izletirim, link gönderirim falan. Sonra dedi ki bak ben senden hiçbir şey talep etmiyorum. Shakespeare şeyleri, ne denir, kitapları sipariş ettim, oyunları sipariş ettim. Modern tiyatrodan oyunlar sipariş ettim. Seninle beraber üzerine çalışalım. Yani en azından böyle tonlama, vurgu, melodi onları duy, hisset. Burada Atlanta'da çok fazla böyle sinema ve televizyon üzerine fırsatlar var. Bunları değerlendirmelisin, işini burada yapmalısın diye. Teşekkür ettim tabii ki o çabasına. Sonra ben de onu Ramazan'da şeye çağırdım. Dedim ki hocam bak böyle böyle sizin hani nasıl böyle bir Christmas'ınız var, nasıl böyle bir Noel'iniz var. Bizim de dedim Ramazan'da komşularımızı, arkadaşlarımızı, sevdiklerimizi, dostlarımızı çağırırız. Akşam yemeklerini beraber yeriz, topluca yeriz. Sizi dedim Türk restoranına davet etmek istiyorum. Burada çok tatlı, çok güzel bir Türk restoranı var. Oraya davet ettik. Geldiler sağ olsun, davete icabet ettiler. Ondan sonra gittik. Beraber onlara lahmacun yedirdim, kebap yedirdim. Dolmalar falan yedirdim. Çok beğendiler. 2 bardak ayran içti falan yani hoca. Ya diyor bu çok faydalı bir şey diyor ayran. Dedim işte yani yoğurt, su ve onları karıştırıyorsunuz. İşte biraz da tuz eklediğiniz zaman hani çok güzel bir içecek oluyor, böyle fresh bir içecek oluyor. Bizim de çok sevdiğimiz bir içecektir. Ondan sonra ve onu içti 2 bardak işte öyle düşünün yani. En sonunda yiyemediklerinde tugo yaptırdık. Dedik ki bunları evde yersiniz. Sağ olsun böyle güzel insanlar da var hayatımızda giren. Valla adam benden daha çok ilgileniyor. Yani bana sormuş neden denemiyorsun, bak burada stüdyolar var, burada fırsatlar var diye. O zaman demiştim hocam İngilizceme güvenmiyorum yani sonuçta dil üzerine bir şey yapıyoruz. Nasıl yapayım yani, çok güvenmiyorum kendime. Hala o şey var yani, böyle bir özgüvensizlik var. Dedi ki beraber çalışalım, ben senden hiçbir şey istemiyorum. Ben sadece iyi bir eğitimci olmak istiyorum, iyi bir öğretmen olmak istiyorum. Başlayacağız gibi duruyor yani. Evet yani insan böyle şey yaptığı zaman genelde tabii böyle hep Amerikalılarla böyle bir şey durumumuz var. İlk defa bu kadar böyle diyaloğun içinde olduğum, bir yemeğe davet ettiğim birisi oldu. Onun haricinde merhaba nasılsın, sen ne iş yapıyorsun, neredesin falan filan gibi muhabbetler oluyor. Ama ilk defa dediğim gibi böyle birisiyle, bir Amerikalı ile baş başa yemek yemiş olduk. Yani onu davet etmiş olduk, Türk kültürünü anlatmış olduk yani. Bilmiyorum, biraz daha inşallah sayıları artar. Güzel insanlar yani, sıcak insanlar. Bazen konuşuyoruz arkadaşlarımıza da, onlar da aynı şeyi söylüyorlar. Tatlı insanlar yani. Ben bu arada Avalon'dayım, geziniyorum. Güneşi buldum. Dolanıyorum yani, tur atıyorum. Biraz da gevezelik yapıyorum ki şu 2-3 aydır video atamamıştım. Onun pasını atayım üzerinden. O yüzden beni lütfen yadırgamayın yani. Ne anlatıyor bu adam demeyin. Evet. Ziyaret yapmak istiyoruz. Aklımızda birkaç proje var. Onlarla uğraşıyoruz falan. Dediğim gibi ve geldiğimizden beri hayalimiz aslında çocuğun eğitimini hem bir şekilde başlatmaktı. Ondan sonra kendi evimize almaktı falan. Bunları yavaş yavaş yapıyoruz işte. Bera okul hayatına başlamış oldu. Umarım güzel olur. Bakalım. Evet. Durum odur yani. Gayrimenkul ile ilgili eğer soru sormak isterseniz bu videonun altında Fatih'e ulaşmak için bir mail adresi koyarım. Özellikle bu Dubai'de falan bu ara dediğim gibi çok fazla tam böyle savaş zamanı ama yatırım fırsatlarının olduğunu söylüyor bizim uşaklar. Onlara yazabilirsiniz. Onur Alp ve Atakan. Onlar size yardımcı olurlar. Çalıştıkları inşaat firmaları varmış. Çok uygun fiyatlarda evler satıyorlarmış. Yatırım fırsatları için. Durum o yani. Evet, bu video böyle olsun ya. Bu video böyle olmuş olsun. Daha sonra başka mevzulardan bahsederiz. Valla bazen işte diyorum ya hani çek video çek diyorlar. Yani
Gidiyoruz. Şimdi gittiğimiz yerde sürekli restoran da göstermek istemiyorum. Ya da böyle ya artık bazı şeyleri öğrendiğimiz için bunlar artık ilginç de gelmiyor herhalde. O yüzden çok paylaşacak bir şey de bulamıyorum bazen. Ama böyle merak ettiğiniz bir şey varsa, şunu da anlatsana, şurada şu nasıl oluyor, burada bu nasıl oluyor gibi şeyler söylerseniz onlarla ilgili videolarda çekebilirim. Yorumları okuyorum çünkü. Oradan bakarız yani. Şimdilik bu kadar. Çok güzel bir gün, bir pazar günü. Hava mis. Önce hep beraber kahvaltımızı yaptık. Sonra kahvemizi içtik. Sonra çocukları gönderdim. Arabayla gelmiştik. O yüzden şimdi onları gönderdim. Ben de arabama doğru ilerleyeceğim efendim. Kendinize iyi bakın. Hoş kalın, hoşça kalın. Sizi gerçekten seviyorum. Bay bay.